Şimdi herkes tabii şunu soruyor. Biz bu bilgileri nasıl hayata geçireceğiz? En önemlisi o. Yani hayata geçmeyen bir bilgiyi ben ne yapayım? Gerçekten Hz. Muhammed'in söylediği bir laf var. Allah'ım diyor, bana lazım olmayan ilmi benden uzak tut. Çünkü lazım olduğu zaman, lazım olduğu şey sana fayda ediyor. Yoksa fayda etmiyor ki. Etmiyor. Ben bunu kendimden biliyorum. Her şeyin bir başlama noktası var. Yani çok fazla bilgi var etrafta, çok fazla söz var ve bu sözlerin hepsi bize tesir ediyor. Etmiyor mu? Bu sözler bize iyi yönde tesir ediyor mu? Aslında iyi yönde inşallah tesir etsin. Fakat bu konuda bence önemli olan bir şey, tamam bütün bunlar söyleniyor. Nasıl yaşayacağız biz bunu? Öyle değil mi? Yani Evet, şimdi evet, ben evet. bunu nasıl yaşayacağım? Tamam, Evet, biri evet. söylüyor. Sen işte şöylesin, sen yoksun diyor biri. Biri diyor ki sen her şey olarak varsın. Biri diyor ki şöyle böyle. Peki ben bunu nereden başlayacağım? Yani değil mi? Ben olsam onu söylerim. Tamam, anladım, sen bir şeyler söylüyorsun. Ben bunu şu anda yaşamıyorum. Peki ben bunları yaşamaya nereden başlayacağım? Öğrenmeye değil. Öğrenilen bilgi çok var. Değil mi? Ama yaşanması nasıl bir şey? Başka bir şey. Yani tasavvufta şöyle bir laf vardır. İlmen yakin. İlmen herkes vakıf şimdi bu ilimlere. Yani gerçekten yani aşağı yukarı hiç herkes bunları konuşuyor. Herkes bunlarla hareket etmeye başladı. Herkes veya ediyor etmiyor onu bilmiyorum. Ama ilmel olan kısmı çok geniş kitlelerde var şu anda. Değil mi? Peki aynel olan kısmı var mı? Yani aynel nedir? Seyir. Seyir. Aynel demek seyir etmek demek. Seyir kısmı var mı? Evet, kuantum ilmi söylendiğinden beri seyir kısmı var. Yani sen seyredebilirsin deniyor. Seyrettiğin anda zaten alfa frekansına geçersin. Seyir başladığı anda reaksiyonda olmazsın. Beynin anında alfaya geçer. Hiç gözünü falan kapatmaya gerek yok. Seyre durduğun anda alfadasın. Alfa frekansı nedir? Budur. Yani elifle başlar bu iş. Elif dedikleri şey bu. Peki seyretmeye başlarsın ve seyretmekten sonunda sıkılır mısın? Evet. Seyrettiğin zaman neyin farkına varıyorsun? Tabii ki bunun amacı ne? Amacı senin özünü sana fark ettirmek. Mesela seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül diyor. Sultanımın tacı tahtı, bağ divarı güldür gül. Yani bir seyire girdim ki seyrettiğim şeyde yani aynel yakın. Ben alemde daha önce kıyasta düşünürken Ahmet var, Mehmet var, o beni dövdü, öbürü sevdi. Ben şuydum, buydum, yok geçmiş kayıtım bilmem ne. Bir anda seyre geçebildiysem o da bana göre, bize göre bir mürşitle olur. Çünkü o seni bütün polaritelere alır götürür ve sen sonra seyre başlarsın. Seyre gerçek seyre ama. Gerçek seyreden hakikat-ı Muhammedi'yi kendinde görür. Neden? Orası kuantum alandır, doğru. Nur ve ışık alanıdır, doğru. Bunu bilmekle olmaz. Buna şahit olmak gerekir. Nasıl? Kendi merkezinde bir noktada bunu görürsün. Seyir bir sürü şeyi değiştirir mi? Değiştirir. Yani seyrederken bir sürü başka türlü olan şey başka türlü olur mu? Olur. Peki sen seyirden bu seyretme kısmı biraz uzun olmalı tabii ki. Ve çünkü senin bu alanı fark ettirerek daim sende olduğuna emin olman lazım. Yani şimdilerde söylenen kuantum fiziği hakikatinin sende
Ne zaman? Şimdi. Şimdi. Bu nasıl elde edilir? Seyirle. Seyirle. Yapacak bir şey yok. Bu reaksiyonla elde edilen bir şey değil. O zaman bir adam geldi, sana küfretti. Sen de ona mesela diyelim ki biz beraber yürüyoruz. Rengine söz verdin ve ben şimdi böyle yapmıyorum dedin. Seyre geçtin. Her geçtiğinde bu alan bütünlüğüyle frekans alanı olduğu için Allah olarak ve Muhammed olarak sende açığa çıkar. Her seyrettiğinde. Bunu fark edersin. Yani ve hiçbir şey yapmadan, bir şey söylemeden, bir şeyi oradaki gördüğün bir şeyi değiştirmeye çalışmadan. Bu kendiliğinden olur. Niye olur? Çünkü sistem bu. Yani WhatsApp sistemi böyle çalışıyor. Sen onu fark ettiğin için artık WhatsApp'la şey yapmazsın yani kavga etmeyi bırakırsın. Bu sistemi tanıdım dersin. Peki bu durum yeterli mi? Değil. Yeterli gelmeyebilir bir zaman sonra. O zaman bir zaman sonra sen ne yapmak zorunda kalırsın? Şimdi seyretmeye başladığın zaman ne olur? Etrafındaki olaylar değişir. Öyle değil mi? Seyrin demek ki bir etkisi var ve buna biz tasavvufta aynel yakin diyoruz. Yani ben nasıl seyredeceğim? Neyi seyredeceğim? İşte önümde ne varsa. Ne varsa. Bu senin düşünce alanını değiştirir mi? Değiştirir. Değiştirir. Yani nasıl değiştirmesin ki? Yani demin şimdi Murat'ı dinliyorduk hani düşüncenin maddeye etkisi diye. Şimdi benim öyle bir düşüncem olmaması lazım ilk önce. Yani benim bu maddeyi nasıl değiştiririm? Değil. İlk önce özüme nasıl vuslat ederim ve buradaki hakikat nedir? Olması lazım. Ondan sonraki aşamada, ondan sonra mı? Ve bunu gerçekten çok yani ağır bedellerle ben öyle fark etmişimdir ama inşallah herkese daha kolay olsun. Bu maddeye olan etkisinin çünkü siz aynel yakin alanında Allah'la berabersiniz. Allah'la berabersiniz. Çünkü Allah var. Ve sizin bütün düşünceleriniz, bütün hisleriniz, hatta vücudunuz Allah'a ait. Ne demek Allah'a ait? Yani bu simülasyonda, bu WhatsApp sisteminde bir şey. Peki bu noktada hiçliğinize yani tamam ben bu bir şeyi anladım. Boş ver ben bu bir şey olmasam da olur. Zevki geldiyse size o zaman bu WhatsApp'ı yaratma ve kurma işi ne başladığınız demektir. Yani hakkel yakin olur. Hakkel yakin ne demek? Hak vücudunu Allah diye yani bütün frekansları Allah'a nispet ede hak vücudu sizde zuhur eder. Enel hak demişlerdir, enel hak Allah değil. Çünkü enel Allah diye bir şey yok. Çünkü o her an değişen bir şey. Ama enel hak var. Yani sen hak vücuduyla burada bir şey yapacağını birdenbire anlarsın. Hak vücudu sende zuhur etmeden yaptığın şeylerde zaten reaksiyondur. Sen yaparsın biraz sonra sana geri döner. Ama hak denilen o mana hali sende zuhur ettiyse ve eminsen, hakikati Muhammediye'deysen o bütün alemde o değişimi o an yaratır. O an. Ve bir bakarsın bütün alem bundan bahsediyor. Bahseder olmuş. O zaman yaratma seninle başlar. Yani yaratma denilen şey.
Ha, biz şunu söylüyoruz. Bütün düşünceler yaratıyor, hisler yaratıyor. Ne yaratıyor? Demin Murat Tulga'yı dinledik hep beraber. %90 negatif yaratıyor. Şimdi sen buna negatif dediğin vakit senin bundan kurtulabilme imkanın nedir? Ama sen o negatife Allah dediğin vakit nedir? Bitti orası. Bitti. Çünkü neden? Bitti. Çünkü yani kendisi bütün bu sistem yüzünden burayı sistemi tanıdı dedi. Ama ben şuna uğraşsam, bu negatiflerle uğraşsam negatif olmasın diye var. Onu uğraşmayı bırakmayı öğrenen bir zihin olması gerekiyor. Ondan sonra sizin bu sistem size hizmet eder duruma gelir. Muhammeden Resulullah manasınca. O zaman siz kendinize gelirsiniz. Kendinize geldiğiniz noktada o zaman bu beyin o zaman bu. Şimdi ilk önce düşünme bir madde yaratıyor diyoruz. Tamam, nasıl düşünmeyeceğim? Allah diyerek. Yani düşünce alanları nasıl geçilir? Ötesine beyond, supan diye başlıyor değil mi? Namaz da öyle başlıyor. Yani ötesi diye. O zaman Allah diyerek, Allah demeyi öğrenerek, yani frekansları Allah ismine nispet ederek. Çünkü böyle geçiliyor mu? Geçiliyor. Buna bütün sufi mutasavvıfçılar şahit olmuş mu? Olmuş. Böyle geçiliyor diyorlar. Buna görmüşler mi? Görmüşler. Yaşamışlar mı? Yaşamışlar. Hepsi de aynı sistemi öneriyor mu? Öneriyor. Allah sistemine, yani ilmi ledün ötesinde başka bir ilim daha var mı? Var. Doğru. O zaman sizin gerçek varlığınız devreye giriyor. O zaman siz Allah'la beraber yegane ve benzersizsiniz ve gerçekten de bu vücudunuz değilsiniz. Değilsiniz ve bu vücutla ilgili üzüldüğünüz her şey değilsiniz. Hiçbir şey değilsiniz. Yani bu vücutlar veya buradaki ilişkiler, annem bunu yaptı, babam bunu yaptı, işte arkadaşım bana böyle yaptı, sevgilim şöyle dedi. Değilsiniz. Değilsiniz. Çok daha güzelsiniz, müthişsiniz ve bu ilişkiler sıkıntısını yani siz kim olduğunuzu fark ettiğiniz zaman gerçek bağınız, bağlantınız gerçekten aşkınız, muhabbetiniz bütün hayata olur. Her şeye bu sefer. Her şey çok zevkli olur bu sefer sizin için. Çünkü muazzam, çok yeni ve hep yeni. Hep çok yeni ve sizi ayrıca bir yaratan yok. Sizin özünüze aşık olursunuz. Özünüz de size aşıktır zaten. O zaten aşıktır. Allah'a da aşık olursunuz. Neden? Çünkü ne güzel, baksana şu sisteme diye. Bütün o negatif gördükleriniz size hizmet etmeye başlar. Güzel olur, zevkli olur. Hepsi genişlemenin bir aracıdır sadece. Ama gerçekten bu alemde gördüğünüz vücutlar değil. Öyle değil. Bu vücutlarla ilgili bütün düşünceleriniz, ben kadınım böyleyim, erkeğim şöyleyim. Seviyorsanız yaşayın. O başka. Sevdiğiniz kadar. Ama bu şey gibi, Avatar oyunu gibi. Çünkü değil. Bağlantınız oraya olmasın. Bağlantınız özünüzde kalsın. O zaman ne kadar istiyorsanız yaşarsanız o başka. Ama eğer oraya başka türlü bir durumunuz varsa o size
bir yandan biraz sıkıntı olarak döner. Fakat o sizi olgunlaştırır. O da ayrı mesele. Hiçbir şey çekmedim aşktan çektiğim kadar. Vallahi yani öyle bir şey. Ama aşk olmadan da olmaz. Çünkü neden? Aşksız yanılmaz. Nasıl olacak yani? Ondan sonra bu halde bu vücuda kendi avatarınız olarak baktığınızda bu vücudun beyin nöronlarını, bu vücudun başka şeyine bir etkiniz olsun istiyor musunuz? İstiyorsunuz. O zaman onu bilinçli bir düşünceyle bu değişebilir. Zaten orada bunun oluşumu esmalardır. Demin onu konuşuyordum. Madem hücrelerden yapılmışız, moleküllerden yapılmışız, nasıl duruyor böyle bu vücutlar? Nasıl duruyor? Kendi tecrübenize inanın her zaman. Ben söylüyorum ama yani bu vücutlar madem hücrelerden oluşuyor, değil mi? Nasıl duruyor böyle? Mantıklı mı şimdi böyle durması, uçmadan falan? Böyle kaçışmadan. Çok mantıklı değil, öyle gözükmüyor değil mi? Yani bu nasıl duruyor ya? Hani bir aklımıza gelmiyor bunu sormak. Değil mi? Ademiyetinizi bildiğiniz zaman merkez kaç kuvveti diye bir şey var değil mi fizikte? Yani başka bir çekim alanı oluyor. Yani ben burada yokum dediğiniz anda daha çok var oluyorsunuz. Olabilir mi? Şimdi her bir boyutun bir fizik kuralı var. Dün bir arkadaşla konuşuyorduk. Şimdi kafasında şöyle bir şey var. Diyor ki işte para kazanacağız. Yani bu iş yap. Tamam diyorum, bana göre bu iş bir aşk yani. Yok yok ama ya para da aşk. Yani para da aşk, işte aşk, öbürü de aşk. Yani hepsi bir aşk yani bana göre. Yok ben ayırayım. Ayır o zaman dedim. Nasıl istiyorsan ayır. Yani her boyutun başka bir fizik kuralı var. Nereden baktığınıza bağlı. Eğer kıyastan bakıyorsanız yani beşer şeyine bakıyorsanız o kurallarla işliyor hepsi. Yani mesela beşeri bakış açım varsa benim çok çabalamam gerekiyor. Ve çabalamadığım bir şeyin de karşılığını alamam. Öyle mi? Alın teri gerekiyor, doğrudur, bunlar güzel şeylerdir. Bir sürü çaba gerekiyor. Ama ben başka bir boyuttan baktığımda bu çaba gerekiyor mu? Gerekmiyor. O da doğru mu? Doğru. Başka bir yerden baktığımda hiçbir şey yapmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Başka bir yerden baktığımda hepsini yaparım oluyor mu? Oluyor. Özünüz de baktığınız yere göre değişiyor hepsinin hali. Şimdi biri bana küfretse, geldi küfretti. Ben de beşeri boyuttan, şeriat boyutu denir buna. Bakıyorum, sen bana küfrettin, ben de sana küfrediyorum. Oldu mu? Oldu. Olmadı diye bir şey yok. Ama biri bana küfretti, ben o sırada başka bir zevkteyim. Aa, ne güzel yapıyor dedim. Diyiverdim o sırada. Orası da oldu mu? Oldu. Biri bana küfretti. Hiç farkına bile varmadım. O zaman ben kendi başka bir alemdeyim. Oldu mu? O da oldu. Yani hiçbiri birinin yerini tutmak zorunda değil. Ama hepsinin işlediği başka bir sistem var. Yani aslında şeriat nedir? Olduğu sistem. Yani o sistem öyle işliyor. O sistem bunu getiriyor. Bu sistem bunu getiriyor. Yani senin aklında, düşüncende ne varsa mutlaka gelip seni bulacak. Ha, o sırada beğenirsin, beğenmezsin, hoşnut olursun, onu bilmem. Ama mutlaka dediğin gibi olacak. O zaman içinde yani eğer başka bir alandan bakıyorsan anında olacak. Başka bir yerden bakıyorsan böyle ister misin bilmiyorum. O zaman bakarız. Ama istediğiniz her şey
Mutlaka olacak. Amin mi bilmiyorum. Ben çok istediğim şeylerin olduktan sonra bu muymuş dediğimi biliyorum. Onun için o sırada şeye bıraktığımı da biliyorum. Allah'ım sen nasıl istersen öyle olsuna dönüştürdüğümü biliyorum. Çünkü çok zevkli zannettiğim şey çok zevkli gelmemişti sonra. Ama belki de öyledir ama böyle. O yüzden böyle de bir başka bakış açısı var yani bununla ilgili. Şimdi düşüncenin o zaman yani peki geçen gün konuşuyorduk. Bu alem, gözümüzü açtığımız bu alem. Levh-i mahfuz mu? Evet. iCloud'dan download ettirebiliyor muyuz? Ettirebiliyoruz. Orası biraz daha net mi? Yani iCloud'a yüklenmiş hani bilgisayar sistemi gibi. İstediğim zaman numarasını girip burası download diyebiliyor muyum? Öyle. Böyle bir yazılımın içinde miyiz? O zaman bunu fark eden bir zerre. Bir bakıyorsun Yunus da aynı şeyi söylemiş. Bir bakıyorsun bir başkası da aynı şeyi söylemiş. Çünkü download ettikleri yer aynı. O sistemi okuyorlar. O yüzden farklı değil. Ama farklı neşelerle söylüyorlar. Farklı zevklerle söylüyorlar. Başlama noktası bize göre ilk önce Allah'a döndürmek. Çünkü Allah'a döndürdüğünüz vakit gönül manyetik alanınız açılır. Daha sonra hakla beraber bütün beyin nöronlarınız çalışır. İlk önce çalışanları bir başka frekansa taşımak gerekir. O da gönül hali. Onun için bize göre Allah'la başlanır yani bu yolculuk. O yüzden bu bizim zihnimizi değişir mi? Değiştirir. Allah olduğu zaman biz her şeyi download edebilir miyiz kendimize? Ederiz. Bir de şey şüphesi kalmaz. Ben mi yaptım, o mu yaptı, kim yaptı, nasıl yaptı? Öyle bir sıkıntı kalmaz. Tabanca gördüğüm ev, yani bir evde tabanca olmamalı gibi bir şeyim vardı benim. Yani öldürme gibi. Tabii olmasın, bir şey demiyorum. Ama yani Allah sistemini tanıyınca kimseye bir şey olsun olmasın diyecek haliniz kalmıyor. Öyle olması gerekiyorsa oluyor zaten. Böyle. Ne sizden açığa çıkacaksa çıkıyor bu alemde ve bu Allah'ın ilminde kader denilen bu yazılım planında, network'ünde var zaten. Öyle oluyor. Şimdi bu İbn Arabi'den neredeydi bu? Şimdi ben burayı tekrar üstünden gitmek istiyorum. Hazarat-ı Hamse denilen hazret yani hazır olan şey 5 tane. 5 tane hazret 5 mertebe var. Hazreti Zat yani hazır var. Bu yazılımda hazır yani. Böyle bakabiliriz yani. Yani bir sisteme bakıyorsunuz. Burada ne var? Böyle bir hazır durum var. Hazreti Esma isimler mertebesi. Demin bu moleküller nasıl burada duruyor dendiğinde benim öyle bir tecrübem olmuştu. Hayyul Kayyum ismiyle Esma mertebesindeki bu isimlerin kuvvesi ile burada duruyor. Ve bu kuvveyi söyleyen aslında sizin özünüz. Diyor ki burada dur şimdi. Siz bunun farkında değilsiniz. Siz bunu söylüyorsunuz Allah'la beraber. Ve o yüzden burada duruyorsunuz. Burada durmak istemediğiniz anda, bunun değişmesi zamanı geldiği anda bitti burası diyeceksiniz ve gideceksiniz. Bu vücut gidecek yani. Buna kararı veren sizsiniz. Başka hiç kimse değil.
Yani siz bu oyun, bu durumu ben bu kadar oynarım, şimdilik bu kadar diyeceksiniz. Öyle. Veya bu oyunu elimden geldiği kadar yaptım, bu kadar yapıyorum. Bunu sizin içinizdeki söyleyecek. İsimler mertebesi Hazret olarak var. Yani bu sistemde ne var? Zatı var, isimleri var. Hazret olarak. Hazır. Ne demek Hazret? Hazır. Yapılmış program. Download edilmeye hazır. Okey? iCloud'da. Peki. Hazreti Efal yani Rablık mertebesi. Yani bir şekilde benim haddimi bilmem nasıl olur, Rabbim ne olur? Rabbim nasıl olur? Nefsimde olur. Ruhumda değil. Yani beni buraya zorlar. Yani neye zorlar? İşte şöylesin böylesin haddini zorlar. Bilmeni zorlar. İşte bir isimle senin olmanı zorlar. Bir durumu zorlar. Yani öğretir. Peki Rablık mertebesi. Hazreti Efal fiiller mertebesi. İşte pardon fiiller Rablık zaten. Hazreti Misal hayal mertebesi. Şimdi demek ki düşünüyorsun, hayal ediyorsun. Bunun şimdi bir arkadaş dün dedi ki 5 duyuyla gördüğümüz şey gerçeklik. Ben de diyorum ki 5 duyuyla gördüğümüz şey hiç gerçek değil. Hiç değil. Ama 5 duyuyla gördüğümüz şey zuhur alemi. Zahir ismi. Hiç gerçek değil, o yüzden demeyeyim. Ama zahir ismi. Yani gerçeklik denilen, hakikat denilen, hakkın katı denilen gerçek olan sizin indinizde bir noktada var ve bunu fark etmeniz için bekliyor. Öyle diyeyim. Hazreti his ve şehadet, hislerimiz ve içinde bulunduğumuz alem mertebesi. Yani Hazreti his ve bu İbnül Arabi'nin Füsus'ul Hikeminden de okuduğumuz 5 tane Hazarat-ı Hamse. Yani bütün hisler diyor, bütün düşünceler, bak şehadet, şahit olmak nedir? Yani görerek olursun. Hepsi kalıp olarak var. Bak, bütün hisler, bütün şahit olacağın şeyler, hepsi mevcut bir arketip olarak diyeyim, bir kalıp olarak var. Şimdi bunlarla savaşmak çok akıllı bir iş mi? Orayı bir siz düşünün. Yani çok saçma oluyor. Bunlar peki ben bunlarla nasıl bir ilişkide bulunacağım konusu var. Benim daha kendi içimdeki hakikatle ne kadar dokunursam onlarla ilişkimde o türlü başkalaşıyor. Ama hatta işte bir sürü veli şey diyor, Allah'ın veçinden başka bir veç görmedim. Benim için sıkıntı yok diyor, değil mi? Çünkü o nokta onu getiriyor sonunda. Çünkü görüyorlar yani. Şimdi ben niye bundan şimdi savaşayım ki 8 saniye için diyor. Ama buna kendi indinizde bu söylenen ilmin zuhur etmesi lazım. 5 tane Hazarat-ı Hamse'den bahsediyor Muhittin Arabi. Ne demektir? Hazret olarak var, download edilmeye hazır programlar bunlar. Okey. Yani senin yaratacağın bir şey değil. Var. Bunu fark ettiğimiz zaman yani farkındalığımız belli bir dereceye gelince Allah bilir ne yaparız. Bakalım. Yine söylüyorum çok fazla ilim var. Aslında hepsinin bir etkisi var. Ve çok fazla bilgi var. Ben aslında mesela çok uzun zaman hiç bakmadım o beyin frekansları şudur budur hiç ilgimi de çekmedi. Çünkü gönül ve başka bir alem lazımdı.
Şimdi mesela diyorlar zikirlerle, esmalarla bu zihin değişir. Ben öyle hiç görmedim. Böyle değişebildiğini gördüm bir nokta. Ondan sonra tekrar aynı şeye döndü bu vücut. Ama Allah'ı fark ettiğiniz zaman bu oluyor. Kendiliğinden de oluyor. Ve o zaman bu vücudun uyumlanması için başka bir şey yapmak iyi midir? İyidir. O zaman zaten sen çok harika bir varlıksın bunu fark ettiğin zaman. Yegane bir varlıksın. Bir yere gitmene de gerek yok. Hepsi sende var. Sadece bu farkındalığa gelmen lazım. İnşallah. Ve acılardan kurtulmak lazım. Ben bugün Facebook'ta acılarla ilgili bir yazı yazdım. Okumayan okusa iyi olur. Çünkü acıların sebebi bir şeyin beni acıtabilmesi, benim o surete olan bağlılığımdan. Yani surete derken kendimdeki. Yani dıştakinden bahsetmiyorum. Yani ben kendimi ben neyim diye ifade ettiğimde, düşüncemde benim kadın olmam güzel bir şey, bağımlılığı güzel değil. Bağlı olursun ama bağımlı olmazsın. Veya işte bir şekilde kendime bir form bulmam veya suret meselesi. Bilincim kendimin kim olduğuyla ilgili buradan çıkması gerekir. Ki özgür olabileyim. Ki bana herhangi bir şekilde bir olay gelse o beni o zaman acıtmasın. Niye? Çünkü zihnimde, indimde katılaşmış bir form kendimle alakalı olmadığı için. Bilinç varlık olduğumu fark ettiğim için. O türlü Adem'le ilgili daima söylüyorum, bir su formatı var orada. Su akışı var. Akan suya kim ne yapabilir? Yani gerçekten bunun zevk olması için ama. Benim öyle olmam lazım, böyle değil. Hayır. Bunun bir zevk olarak sizde açılması için, Kevser olması için. Yani biz sana Kevser'i verdik dedikleri Hazreti Peygamber'e, o Kevser'in sizin deneyimlemeniz halinde. O zaman bana herhangi bir formda, herhangi bir şekilde gelen bir şeye yapma derim, etme derim, ama acıtması, beni gerçekten acıtabilmesi o zaman olmaz. Allah böyle bir zevkimizi arttırsın inşallah. Yani kendi içimizdeki ve orası hakikati Muhammedi olur. Hakikati Muhammedi özünüzde olur ve özünüzle birlikte burada, bu vücutta bu zuhur eder mi? Eder. Kaplar mı? Kaplar. Kapsar mı? Kapsar. Bu kimliğiniz indinizde bir ilim olarak kalır mı? Kalır. Bak öyle söylüyorum. O zaman sizin çok verecek şeyiniz olur. Verecek yer ararsınız. Öyle. Çünkü yani hani gönlünüzden o kadar çok taşar ki hadi bunu alacak yok mu gibi böyle bir zevkiniz de olur. Hani vermeden duramazsınız gibi bir şey olur. Hani vermeden derken öyle orası akmadan durulmaz gibi olur. Ama indiğinizde tertemiz bir zihin, yani bütün kalıplardan, putlardan arınmış bir zihin, Meryem zihni gibi. Tabii ki İsa'nın zuhur etmesi yine bir süreç alır içinizde gitgeller ama o zaman ama indinizde Muhammed, hakikati Muhammedi olarak bir zevk zuhur ettiyse özünüz oradadır, merkezinizdesinizdir yani. Yani sırat-ı mustakiminiz o sizin. Ve o zaman kime benzeyeceksiniz yani? Niye? Neden? Yani nasıl? Hiç. Yani, öyle bir şey yok. Kiminle rekabet edeceksiniz? Yok. Öyle bir şey yok. Allah zevkimizi, muhabbetimizi artırsın.
ilmen, aynel, hakkel, yakin halleri nasip olduğu kadar kabımızca yaşayalım ve bize lazım olmayan ilimden bu sıralar bizi korusun. Çünkü şimdi ayırt etmek çok kolay değil. Geçen gün bir şey izledim ben. Hani dedim ki işe yarıyorsa bunu söyleyeceğim kardeşlerime, hani bir meditasyon. Ve meditasyonun sonunda çok fena oldu. Sakın ha falan oldum yani. Bunu kesinlikle söylemem. Şimdi bu da çok da meşhur birinin bir şeyiydi. O yüzden bize gerçekten, o da bana lazımmış o sırada, onu gördüm. O başka, yani kimseyi yargılamaya çalıştığımdan değil ama yani yok, olmadı orası. Ama olan da oldu. Onları zaten paylaşıyorum. Eğer güzelse veya bir şeye yaradığını görüyorsam, zannımca öyle değil. O yüzden böyle bir şey. Allah bize lazım olmayanı yakın getirmesin, lazım olanı yakın getirsin. Ve aslında çok ufacık adımlarla çok büyük, yani az çoktur öbür alemde. Çok fazla demek değil. Az olmasında bir sıkıntı yok. Cumanız mübarek olsun. Hepimize kolay gelsin. Acele etmeye gerek yok. Zaten özümüz müthiş ve buradaki yok geçmiş hayatlar, şunlar bunlar, boş verin hepsini. Fakat bunu nasıl boş vereceğimizi inşallah birlikte fark ederiz. Çünkü yapacak çok işimiz var. Benim çok istediklerim var. Uçmaklar gibi, ışınlanmalar gibi zaten yapıyoruz ama başka istediklerim de var yani. Hani onlara doğru bu hücreye, yani düşünce bu hücreye DNA'lar vasıtasıyla, DNA'lardaki bilgi RNA'larla açığa çıkıyorsa, o zaman ben düşüncemde şöyle bir şey söylerim kendime: senin kadar güzelini görmedim. Her biriniz ayrı ayrı, en özel, en güzel. Benzersiz. Bunu fark etmek, zevk etmek. Bu hücrelerime söyler miyim? Söylerim o zaman. Ama Allah'ı bildikten sonra, bilmeden şöyle bir şey oluyor. Çok da tuhaf bir şey oluyor orada. Egosal bir benlik, başka bir benlik yaratıyoruz bu sefer. Sıkıntı. Yine sıkıntı. Çünkü niye? Başka bir format oluşturuyoruz. Ben şöyleyim formatı. Ben şöyleyim formatı değil o. Ben hiçbir şeyin formatında var bu. Öyle. Eğer hiçbir şey olduğunuza eminseniz sizden daha güzeli yok. Ama bir şey olmakla alakalı ise ve burada size bir bağlantı, bir takıntı yapacak bir şey ise orası sıkıntılı. Niye? Size yine bir false benlik, yani yalancı bir benlik olarak yaratım olmuş demektir. Yani çok işinize yaramayacak. Eyvallah. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Tekrar konuşuruz. Biraz daha bir deneyimlerim var. Onları paylaşacağım sonra. Böyle shortcutlarla ilgili bir durumum var benim. Buradaki kardeşlerim bilirler. Öyle seviyorum çünkü. Ama bazen dibine kadar girmek gerekiyor ne olduğunu görmek için. Böyle. Çok zevkli. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani çok şükür, çok zevkli. Bu yazılımda, bu okunacak olan bu alem kitabında biz elimizi böyle açıyoruz. Çünkü söz elimize çarpıyor ve sonra biz kendi enerji alanımıza böyle geri yolluyoruz o sözü. Hatta su koyabilirsiniz, böyle bir güzel şey oldu. Su onu alıyor, hop içersiniz. Yani hepsi size doğru dönüyor. Ya Rabbi, zevkimizi sevinç, neşe, muhabbet, aşk ve sonsuz güzellikler olarak daim kıl ya Rabbi. El Fatiha.